Merhabalar sevgili Boğa burcu arkadaşlarım ve yükselen burcu Boğa olanlar. Evet, Nisan ayında gökyüzünde neler var? Sizi nasıl etkileyecek? Öncelikle 20 Nisan sonrasında tam 20 Nisan günü Güneş Boğa burcuna geçecek. Sizin burcunuza. Şimdiden bütün boğaların doğum günü kutlu olsun. Güneş sizin için parlamaya başlayacak. 20 Nisan'dan sonraki bir ay boyunca da sizin için çok önemli bir zaman dilimi olacak. Çünkü Güneş'in burcuna geçtiği zamanlarda hayat insanın yaptığı planları, bir yıllık aslında bir döngüyü yeniden çalıştırdığı bir zaman dilimi. Özellikle 28 Nisan'da da burcunuzda yani ayın sonunda yeni ay doğacak. Dolayısıyla bu şu demek: 20 Nisan'a kadar hayat biraz Mart ayından kalanlarla sürecek. Merkür, Venüs ikisi de Nisan ayı boyunca retroydu. Ve sizin hayatınızda biraz daha aslında hani bireyselden çok eş, dost, arkadaşlar, sosyal çevreniz o alanlarda çalıştı. Şimdi Satürn falan da orada olduğu için orada zorluklar, engeller veya böyle sosyal çevrenizin etki alanında olan kişiler, arkadaşlarınız ki bazı boğaların kardeşleri, yakın çevresi de çok gündeminde oldu. Dolayısıyla birebir direkt etki almasanız da bu alanda hakikaten mesela finansal konularda, işte borç alıp vermelerde gecikmeler, aksamalar veya belki de sizin desteğinize ihtiyacı olan insanlar diyelim çok fazla gündeminizde oldu. Şimdi 6'sından sonra 7'sinden sonra Merkür, 14'ünden sonra Venüs retroları sona erecek. O alanda akmayan, gerileyen, tutunan enerji artık açılıyor. İşte sosyal bir iş, proje, toplum içindeki yeriniz, öne çıkma, görünme, bir şeyi duyurma, proje çalışmaları, sunumlar. Bu alanda o yön açılmaya başlayacak. Ve en önemlisi de Mars'ın Yengeç burcundan geçtiği tarih olacak Boğa burçları için. Çünkü şimdi boğaların birçoğu uzun süreden beri, bu arada 18 Nisan Aslan burcuna geçen Mars'la günlük rutinleriniz, eviniz özellikle burada hareketleniyor. Yani evle ilgili konular, aileyi ilgilendiren konular, yaşam yeriniz, orada bir mücadele, orada bir hareketlilik başlayacak. Dolayısıyla hani Mars'ın etkileri ikili ilişkilerinizde önemli ölçüde ön plana getirmeye başlayacak. Bu nedir? Evlilik, ortaklık gibi konular, süren konular veya yeni başlangıçlar burada olma ihtimali var. Bu da yine dediğim gibi 18 Nisan ve devamındaki 2 ay. Yani Mars'ın Aslan Burcu seyahati boyunca devrede olacak. Şimdi ben boğalara dikkatli olmaları gereken bir tarih var. Özellikle 18'inde tam olarak Mars'ın Aslan'a geçmesi. 20 ve 27 Nisan arasında boğa burçları bir tık daha böyle yorucu olabilir. Çünkü gökyüzünde biraz tek kareler dediğimiz açılar oluşacak. Özellikle kariyer. Bu arada finansla, kariyerle, kazançlarla ilgili de önemli etkiler aldınız. Çünkü Plüto artık kariyer evinizde. Bir yenilik, bir değişim süreci içinde boğalar. Mesleki anlamda işini değiştiren, mesleğini değiştiren, hatta belki de yaşadığı yeri değiştiren boğalar göreceğiz bu arada. Şimdi 27 Nisan'daki yeni ay 20 Nisan'da başlıyor etkileri. Burada bir tek kareyi oluşturmaya başlıyor. İşte kariyer eviniz, aileniz, kendinizle ilgili konular. Şimdi burada sağlığa dikkat edin diyeceğim. Çünkü 13 Nisan'da işte sağlıktır, iştir buralar tetikleniyor. Orada bir dolunay meydana gelecek. Terazi burcunun 23 derecesinde. Biraz sağlık konuları gündeme gelebilir. Eskiyle ilgili bazı iş konuları, akmayan işlerden bahsediyorum, gündeminize tekrar gelebilir. Estetiktir, güzelliktir, bakımdır, bu gibi konularla ilgili sorusu olanlar, bu sorular çok geldiği için söylüyorum. Lütfen yani Mayıs ayına kadar açıkçası böyle bir şeye girişmeyin. Hele 20 ve 27 Nisan aralığında para harcamalarına da bir tık daha böyle özen gösterin. İşle ilgili konularda iş yerinde ani fevri kararlar olabilir. Bilhassa 13 Nisan'da başlayan bu etki 27 Nisan 28 Nisan civarı daha böyle bir aktif olacak gibi. Yani burada radikal, ani bir değişim söz konusu olacak. Çünkü Uranüs de burcunuzda. Bu arada bunu da hatırlatmak istiyorum. Genel itibariyle
İşiniz, sağlığınız çok ön planda olacak ama yaşam yeriyle de ilgili bazı konular olacak. Şimdi burada aile içindeki kişiler, belki anne, baba bunlar da bazı boğa burçlarının gündeminde olma ihtimali var ama sonuç olarak Venüs retrosunun bitmesi ayın 14'ünden sonra boğalara büyük bir rahatlama geleceğini söyleyebilirim. Yeni tanışmalar, eskiden tanıdığınız insanlar, arkadaşlarınız, eski işleriniz bunlar da bu arada gündemimize gelecek. Mesela bazı boğaların hayatlarında işte örnek göstereceğim 10 yıl önce yapmış oldukları bir iş, girişim yaptıkları bir ne bileyim bir eğitim almış olabilirsin. Bunlarla ilgili de bazı gündemleriniz söz konusu olacağını söyleyebilirim. İkili ilişkilere baktığımızda çok enteresan etkiler alıyorlar aslında. Bu 20'sindeki tek kare bazı haritalarda çok olumlu etkiler de getirebilir ama bir şeyi yıkıyorlar boğalar. Yani kariyer anlamında, kazançlar anlamında kazanç da sağlamaya başlayacaksınız ama o yıktığınızı yerine koyma değil, tamamıyla yeni bir başlangıca doğru gidiyorsunuz. Bu da süreç olarak hani nisan ayında biraz şartların böyle hafif zorlayıcı olabileceğini, bireysel anlamda işte sosyal ilişkilerinizde bir tık sabır ayı diyelim. Biraz böyle sabretmemiz gereken bir nisan ayı. Çünkü mayıs sonrasında bu etkiler artık para kazanmaya yani kazançlarınızı arttırmaya doğru ilerleyecek. O yüzden bu ay içinde atacağınız adımlar, vereceğiniz kararlar özellikle işle ilgili konularda çok önemli olabilir. O yüzden de ona göre gardınızı alın, doğru adımlar atın. Karar vermek için de yine 14'ünden sonrasını kullanın. Hoşça kalın. Efendim eğer abone değilseniz abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi de unutmayın diyelim. Sevgiyle kalın.